Az önce biri size öfkeyle bağırdı. Yüzü kızardı, sesi yükseldi, gözlerinde bir alev vardı. İçgüdüsel olarak ne düşündünüz? Bu kişi çok güçlü, çok kızgın dediniz belki. Ama size bir sır vereyim. O an, karşınızdaki kişi, hayatının en korkmuş anını yaşıyor olabilir. Bu videonun sonunda, öfkeye bir daha asla aynı gözle bakmayacaksınız. Çünkü öfkenin arkasında gizlenen gerçek duyguyu ve onu nasıl fark edeceğinizi birlikte keşfedeceğiz. Bugün öfkeli insanların psikolojisine derinlemesine bakıyoruz. Odağımız çok net. Öfkenin altında yatan asıl neden, çoğu zaman korkudur. Psikologlar duyguları bir buzdağına benzetir. Öfke, suyun üstünde gördüğümüz küçük tepedir. Asıl kütle, gözden uzak, suyun altında saklıdır. İşte bu yüzden öfkeye ikincil duygu denir. Yani öfke, kendi başına doğmaz, başka bir duygunun tepkisi olarak ortaya çıkar. O gizli birincil duygular genellikle korku, utanç ya da derin bir üzüntüdür. Beynimiz bu duyguları çoğu zaman öfkeye çevirir. Neden mi? Çünkü korku bize güçsüz hissettirir, öfke ise tam tersini vaat eder. Kontrol, güç, güvenlik hissi. Bunun sebebini anlamak için beynimizin içine, tehlike alarmımızın merkezine, amigdalaya kısa bir yolculuk yapalım. Amigdala, beynimizdeki tehlike dedektörüdür. Bir tehdit sezdiği anda, saniyeler içinde kaç ya da savaş tepkisini devreye sokar. Kaç tepkisi genellikle korku ve kaçınma olarak görünür. Savaş tepkisi ise, işte tam burada, öfke ve saldırganlık olarak ortaya çıkar. Ama burada çok önemli bir nokta var. Beynimiz, fiziksel bir tehlikeyle duygusal bir tehlikeyi çoğu zaman aynı şekilde algılar. Reddedilmek, aşağılanmak, önemsizmiş gibi hissetmek. Bunlar da beyin için gerçek bir tehlike gibi kayıt edilir. Beyin tehlikedesin sinyalini gönderdiğinde, vücut kendini korumak için en hazır silahını çeker, öfkeyi. Yani biyolojik olarak öfke, korkunun görevlendirdiği bir koruma görevlisidir. Korkuyu göstermez, onu bizim yerimize savaşa sürer. Bir örnek verelim, trafikte biri önünüze aniden kesiyor. Kalbiniz hızlanır, ellerinizi sıkarsınız, belki bağırırsınız. O anki gerçek his aslında korkudur. Kontrolünüzü ve güvenliğinizi kaybetme korkusu. Ama dışa vuran tek şey öfkedir. Şimdi bu korkunun hangi biçimlerde karşımıza çıktığına, öfkenin altındaki 4 temel korkuya birlikte bakalım. Birinci korku, kontrolü kaybetme korkusu. Planları bozulan, sürprizlerden hoşlanmayan insanlar, işler ters gittiğinde büyük bir öfkeyle tepki verir. Onlar için kontrol, güvenlik demektir. Kontrolü kaybetmek, güvenliğin de kaybolması anlamına gelir. Bu yüzden tepki bu kadar şiddetlidir. İkinci korku, İncinme ve reddedilme korkusu. İlişkilerde bu korku genellikle en yoğun öfke patlamalarının kaynağıdır. Biri terk edilmekten korktuğunda çoğu zaman önce kendisi saldırır. Çünkü saldırmak, terk edilmeyi beklemekten daha az acı verir gibi hissettirir. Üçüncü korku, değersiz görülme, saygı görmeme korkusu. İnsan, kendine yönelik en ufak bir saygısızlıkta bile sert tepki verebilir. Çünkü o an beyin şunu düşünür. Eğer buna izin verirsem, değerim gerçekten bu kadar düşük olabilir. Bu düşünce dayanılmazdır. Dördüncü korku, güçsüz ve kırılgan görünme korkusu. Bazı insanlar için öfke, gerçek bir zırhtır. Bu zırhın altında genellikle utanç, çaresizlik ya da derin bir yara vardır. Öfke, o yaranın görünmesini engeller. Bu 4 korkuyu gördük. Kontrol, reddedilme, değersizlik, kırılganlık. Peki bu kalıp bizde nasıl oluşuyor? Kökenlere inelim. Bu örüntülerin kökü genellikle çok erken yaşlara, çocukluğa uzanıyor. Aile ortamı, duygularımızı nasıl ifade edeceğimizin ilkokuludur. Bir çocuk ağladığında ya da korktuğunu söylediğinde eleştirilir, azarlanırsa, o duyguyu bastırmayı ve başka bir yolla göstermeyi öğrenir. Ve genellikle o yol öfkedir. Çünkü öfke, korku ya da üzüntüden daha kabul edilebilir görünür toplum gözünde. Toplumsal cinsiyet normları da burada büyük rol oynar. Erkek çocuklara sık sık ağlama, güçlü ol denir. Korkuları öfkeye dönüşür, kız çocuklarına ise genellikle öfke hoş karşılanmaz. Bu yüzden onlarınki çoğu zaman içe döner, kaygıya ya da suçluluğa dönüşür. Bağlanma teorisi de bu konuda çok şey söylüyor.
Çocuklukta güvenli bağ kuramayan insanlar, yetişkinlikte daha sık öfke sorunları yaşıyor. Kaygılı bağlanma stiline sahip biri, terk edilme korkusunu genellikle öfke ve sürekli onay arayışıyla dışa vurur. Kaçıngan bağlanma stiline sahip biri ise, yakınlık kurma korkusunu soğukluk, sinirlilik ve mesafeyle gösterir. Bu kalıplar, biz fark etmeden, yetişkinlikteki tüm ilişkilerimizde, eşimizle, arkadaşımızla, iş yerimizde, tekrar tekrar sahneye çıkıyor. Şimdi bunu gerçek hayattan örneklerle somutlaştıralım. Bir çift kavga ediyor. "Sen beni hiç dinlemiyorsun," diye bağırıyor biri. Görünen öfke bu. Ama altında yatan gerçek his şu: önemsiz olduğumdan, sevilmediğimden korkuyorum. İş yerinden bir örnek. Bir yönetici, küçük bir hatadan dolayı çalışanına aşırı sert bağırıyor, herkesin önünde. O yöneticinin altında yatan korku genellikle şu: kontrolü kaybetmek, üstlerine karşı yetersiz görünmek, saygınlığını kaybetmek. Bir ebeveyn örneği, çocuğu yüksek bir yerden inerken görür ve aniden çok sert bir şekilde bağırır. "İn oradan hemen." O bağırışın altında öfke yok, saf korku var. Çocuğunun başına bir şey gelmesi korkusu, sevgiden doğan bir korku. Sosyal medyadaki öfke dalgalarına bakalım. Bir haber altında yüzlerce kızgın yorum, aslında çoğu zaman aynı şeyi anlatır. Adaletsizlik korkusu, duyulmama korkusu, güçsüzlük hissi. Öfke burada da, sesini duyuramamanın yarattığı çaresizliğin maskesidir. Gördüğünüz gibi, hemen her öfke anının altında, dikkatlice baktığınızda bir korku bulabilirsiniz. Bu, insan psikolojisinin evrensel bir örüntüsü. Peki bunu bilmek neden bu kadar önemli? Çünkü bu bakış açısı, hem kendinizi hem çevrenizdeki insanları anlama şeklinizi tamamen değiştirir. Bundan sonra biri size öfkeyle davrandığında, kendinize sorun: bu kişi şu an gerçekte neden korkuyor olabilir? Bu tek soru bile, sizin savunmaya geçme, karşılık verme isteğinizi büyük ölçüde azaltır ve durumu sakinleştirir. Kendi öfkeniz için de aynısını yapın. Öfkelendiğiniz an durun ve sorun: şu anda gerçekte neyden korkuyorum? Bu korkuya isim vermek, yani onu net bir şekilde tanımlamak, öfkenin şiddetini genellikle anında azaltır. Bunu pratiğe dökmek için, öfkeden önce vücudunuzda olanları gözlemleyin. Sıkılan çene, hızlanan nefes, gerginleşen omuzlar. Bunlar korkunun ilk sinyalleridir. O sinyalleri fark ettiğiniz anda, birkaç derin nefes almak, o korku öfke dönüşümünü kesintiye uğratmak için güçlü bir araçtır. Elbette bu, öfkeli davranışları mazur göstermek anlamına gelmiyor. Anlamak, kabul etmek değildir. Sadece daha bilinçli tepki vermek demektir. Sınırlarınızı koymaya devam edin. Ama bu anlayışla, o sınırı öfkeyle değil, netlik ve sakinlikle çizebilirsiniz. Kısaca özetleyelim. Öfke, kendi başına bir duygu değil, genellikle korkunun, utancın ya da acının dışa vurumudur. Recap Fears, bu korkuların en yaygın dördü: kontrolü kaybetme, reddedilme, değersiz görülme ve kırılganlığın ortaya çıkması korkusuydu. Bu örüntülerin kökleri çoğunlukla çocukluğumuza, ailemizin bize öğrettiği duygu kurallarına ve bağlanma biçimimize uzanıyor. Bir dahaki sefere biri ya da siz öfkelendiğinde, yüzeydeki fırtınaya değil, altındaki sessiz korkuya bakmayı deneyin. Bu tür insan psikolojisi konularını daha çok keşfetmek isterseniz, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda zihnimizin başka bir gizli köşesini birlikte aydınlatacağız. Görüşmek üzere.